Dostlar selamünaleyküm. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Belki de atabileceği en güçlü füzeyi attı bu şekilde. Çünkü bu boğazın kapatılması dünya ekonomisine inanılmaz bir darbe vurabilir. Zaten İran şu anda bu ihtimali ABD üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Peki gerçekten Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünya ekonomisine büyük bir darbe vurur mu? Ne kadar süre kapalı kalırsa ne kadar zarar verir? Yani bunu kısa, orta ve uzun vade olarak ayırsak dünya ekonomisine nasıl bir darbe vurur? Bugünün ikinci videosunda önce yine son dakika gelişmelerini konuşalım. Yani savaşta son 2-3 saatte neler yaşandı? Onlardan bahsedelim ve sonra bu Hürmüz Boğazı meselesine odaklanalım. Çünkü bu mesele gerçekten çok önemli. En son konuştuğumuzdan beri yaşanan en önemli olay Pakistan'da yaşandı. Pakistan'da halk ABD konsolosluğuna saldırdı. Hatta bu binayı ateşe verdiler ve içerideki ABD askeri halka ateş açtı. 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki gerginlik hala devam ediyor. Grup olaylardan sonra dağılmadı. Konsolosluk binasına saldırmaya devam ediyorlar. Yani aslında daha çok galeyana geldiler. Bunun dışında süreç genel olarak aynı şekilde ilerledi. İran yine sembolik binalara intikam anlamına gelen bayraklar, flamalar astı ve Körfez ülkelerini vurmaya devam etti. Ara ara İran'ın hipersonik füzeleri İsrail'e fırlattığı yönünde haberler de geliyor. Ama İsrail'den bunun karşılığı görüntüler gelmiyor. Yani o hipersonik füzelerin nereleri nasıl vurduğunu bilmiyoruz. Sadece sabah bu son dakikaları konuştuğumuz videodan sonra değişen şey İsrail'in yoğun saldırılara başlamış olması oldu. İsrail savaş uçaklarıyla Tahran'ı çok yoğun şekilde ve gerçekten ağır bir saldırıyla vuruyor. Yine her zaman olduğu gibi İran'ın hava savunma gücünün olmamasından faydalanıyorlar ve yine her zaman olduğu gibi sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyorlar. Dün biliyorsunuz bir ilkokulu vurmuşlardı. Yine kendilerine yakışanı yaptılar. Bugün az önce Tahran'da İran Kızılay'ını hedef aldılar. Ardından İran Devlet Televizyonu'nun binasını vurdular. Ve dünden farklı olarak bu sefer ABD ile ortak bir operasyonla Irak'taki Şii güçleri vurdular. Yani tansiyon zayıflamıyor. Tam tersine artarak devam ediyor. İsrail'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı saldırılarda genel olarak stratejik denilebilecek yerlerde hedef aldığını gördük. İran'a ait bir F-4 Phantom uçağını vurdular mesela. Bunun dışında İran'ın füze fırlatma rampalarını ve daha havalanmamış İHA'larını vurdukları görüntüleri yayınladılar. İran geçtiğimiz haftalarda bir yerli hava savunma sistemi tanıtmıştı. Çok da şaşalı bir tanıtım yapmışlardı. Mobil bir antibalistik füze sistemi. ABD-İsrail saldırılarında vurulan hedeflerden biri de bu sistem oldu. İran'da bu saldırıların üzerine halk ikiye bölündü. Bir kısım resmen bayram ediyor. Diğer bir kısım sokaklarda teslimiyet yok, mücadeleye devam sloganları atıyor. Dünyanın farklı yerlerinde İran'a destek gösterileri düzenlenmeye başlandı. Hatta Hindistan'da bile ciddi bir protesto hareketi yaşandı bugün. Bu protesto gösterileri de artarak devam ediyor. Yani kısacası ABD-İsrail ortaklığıyla İran arasındaki savaş ciddi anlamda tırmanmaya devam ediyor. Ve her saniye yeni bir son dakika düşüyor. Benzer şeyleri burada paylaşmıyorum. Mesela Bahreyn'de yeni saldırılar yaptı. Ama sürekli devam eden bir şey olduğu için tekrar söylemek istemiyorum burada. Zaten değinmemiz gereken yeterince son dakika gelişmesi var. Ama bazı gelişmeler diğerlerine göre çok daha özel oluyor. Ve şüphesiz ki bugünün en önemli gelişmesi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini vurması oldu. Dün devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu. Bugün bir gemi oradan geçmeye çalışınca vuruldu. O yüzden bu konuyu detaylarıyla konuşmak istedim. Çünkü Hürmüz Boğazı meselesi önemli. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, yani gemi trafiğine kapatılması sadece bir askeri manevra değil, çok daha fazlası anlamına geliyor. Bu boğaz Basra Körfezi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı. Bir tarafında İran var, diğer tarafında Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Coğrafi olarak o kadar dar bir yer ki dev petrol tankerlerinin güvenle geçebileceği kısım her iki yönde sadece 2 deniz mili genişliğinde, yani 4 kilometreden daha az bir genişlik var. Daha küçük çaplı petrol tankerleri için bu alan biraz daha geniş elbette. Bu daracık su yolu küresel petrol ticaretinin yaklaşık 1/3 anlamına geliyor. Ve dünyada tüketilen sıvılaştırılmış doğalgazın, yani LNG'nin 1/5 için tek geçiş noktası burası. Geçen yıl bu boğazdan günde tam 21 milyon varil petrol geçti. Günde diyorum bakın, çılgın bir rakam. Yani dünya petrolünün ve doğalgazının yaklaşık %20'si bu küçücük alandan geçerek dünya ekonomisine can suyu oluyor. Zaten bu potansiyelden dolayı İran burayı bir koz olarak kullandı. Hatta İran'ın elindeki en büyük silah buydu desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. İran bu hamleyle dünyaya ciddi bir baskı oluşturmayı amaçlıyor. Amacına ulaşır mı? Evet, ulaşır. Çünkü Cuma günü Brent petrolün fiyatı $72 civarındaydı. Boğazın kapandığı haberiyle birlikte fiyat yükselmeye başladı. Bakın daha piyasalar resmi olarak açılmadı bile. Perakende platformlarda fiyat $80'ın üzerine fırladı. Pazartesi günü piyasalar açıldığında bu hamlenin etkilerini muhtemelen çok daha sert şekilde göreceğiz. Peki nasıl bir etki olabilir? Eğer ki birkaç gün sürerse, yani kısa süreli bir kesinti yaşanırsa etkisi daha sınırlı olur. Ama bu durumda bile petrol fiyatı $70'dan $100 civarına yerleşir. Bu bir fiyat şoku oluşturur
ama kalıcı hasarı çok küçük olur. Eğer bu kesinti 1-2 hafta sürerse, yani 10-15 gün kadar İran oradan geçen gemilere izin vermezse, o zaman ciddi etkiler görünmeye başlanır. Brent petrol 120 doları geçer. Dünyada pompa fiyatları ciddi anlamda artar ve bütün dünyada sanayi olumsuz etkilenmeye başlar. Bu bahsettiğimiz kesinti uzun süreli bir kesintiye dönüşürse, yani bir aydan fazla sürerse, bir küresel depresyon anlamına gelir. Petrol fiyatları 150-200 dolar arasında yerleşebilir. Bununla ilgili büyük finans kuruluşlarının yaptığı simülasyonlarda eğer bir ay bile kapalı kalsa dünya ekonomisinin %2,5 oranında küçülebileceği söyleniyor. Orta Doğu ekonomileri ise %36 darbe alır. Yani ciddi bir etki yaşanır. Dünya ekonomisi bu durumda içinden çıkılmaz bir noktaya gelebilir. Ama o boğazı bir aydan fazla kapalı tutabilirler mi derseniz zannetmiyorum. Birincisi, ABD'nin bölgede çok ciddi bir donanma gücü var. Onlar müdahale edeceklerdir. İkincisi, bu krizden herkes etkilenecek olsa da bazı ülkeler çok daha büyük bir etki yaşayacaklar. Ve bunların birinci sırasında Çin var. Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve enerji ihtiyacının %70'ini dışarıdan alıyor. Bu %70'in yarısı da doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Eğer ki bu boğazdan geçen ve Çin'e giden petrol kesilirse Çin'in devasa sanayisi büyük oranda susmak zorunda kalır ve bu durum Pekin için bir felaket senaryosuna dönüşür. Yine aynı şekilde Hindistan da çok etkilenir çünkü onlar da tükettikleri petrolün %90'ını ithal ediyorlar. Ama onların yaşayacağı zorluktan ziyade Çin'in yaşayacağı zorluk İran'ın göze alabileceği bir şey değil. Çünkü Çin İran'ın sıkı müttefiki ve Çin için ekonomi her şeydir. Eğer olur da ekonomisi böyle büyük bir darbe alırsa bunun hesabını İran'dan sorarlar. Kalkıp İran'a savaş açarlar anlamında demiyorum ama İran'a olan bütün desteklerini geri çekebilirler. 12 gün savaşlarında bile Çin'den gelen bir sürü kargo uçağı İran'a iniş yapmıştı. Yani ne geldiğini bilmesek de ciddi destek vermişlerdi. Şu anda da muhtemelen veriyorlardır. Yani saldırı başladıktan sonra böyle bir riske girmezler ama saldırılardan önce ciddi destek vermişlerdi. Zaten böyle haberler vardı. Ve böyle bir ortamda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı uzun süre kapatabileceğini zannetmiyorum. Peki buradaki ülkelerin petrolü çıkarmak için başka hiçbir yolu yok mu derseniz aslında var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu boğazı bypass eden boru hatları var. Ama bu hatlar toplam ihtiyacın sadece %30'unu karşılayabiliyor. Yani geri kalan %70 için boğazın açılmasından başka gerçek bir çözüm yok. Yani kısaca özetlersek, savaş tüm hızıyla devam ederken İran vurabileceği en büyük darbeyi Hürmüz Boğazı'nı kapatarak vurdu. Eğer diplomasi ya da askeri güç bu düğümü çözemezse 2026 yılı tarihe sadece bir savaş yılı olarak geçmez. Aynı zamanda dünya ekonomisinin sarsıldığı yıllardan biri olarak geçer. Tıpkı en son salgın döneminde yaşadığımız gibi bir süreç yaşarız. O kadar büyük olmasa da o dönemi hatırlatacak bir ekonomik kriz yaşanacağını söylemek mümkün. Ama dediğim gibi bundan en çok etkilenecek ülke Çin olduğu için ben İran'ın burayı çok uzun süre kapatabileceğini zannetmiyorum. Yine de küçük bir ihtimali var mı? Var. Çünkü bu savaşta canları çok yandı. O yüzden bu kadar geniş çaplı düşünmeden hareket etme ihtimalleri yok diyemem. Yaşayıp görelim bakalım. Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız. Allah'a emanet olun.